Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Japonya'dayız, Tokyo'dayız, Kabukicho'dayız. Japonya'nın en değişik, enteresan yerlerinden bir tanesindeyiz. Bugün Türklerle buluştuk. Değişik bir içeriğimiz var. Doğru mu yanlış mı içeriği yapacağız? Japonya hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Öğrenci olarak yaşayan bir tane arkadaşımız var. Turist olarak gelen bir de halihazırda çalışan var. 3 tane farklı kişi diyeyim. Örneğin Japonlar her gün pilav, pirinç yer. Doğru mu? Doğru mu yanlış mı diye böyle bir konsept var. Şu tarafa doğru yapalım mı? İsimleri söyleyerek. İlkeberk. İlkeberk, öğrenci. 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 Yağız, yaş 25, turist. Turist. İsa, yaşıyorum. Herkese farklı soracağım. Doğru mu, yanlış mı? Challenge'ımız Japonya hakkında başlayacak. Başlıyoruz İlkeberk. Kim milyoner olmak ister? Başlıyor. İlk soru geliyor ekrana, değeri 500 lira ve soru şöyle. Japonlar evlere ayakkabıyla girmez. Doğru. Doğru mu? Doğru. Eminsin? Eminim. Teşekkürler. Doğru. Evler ayakkabıyla girmiyorlar, çıkarıyorlar. Temizlik önemli. Evet. Japonya'da insanlar sağdan yürür. Soldan yürürler. Yanlış. Genellikle soldan. Geneli %80'i 90'ı soldan gidiyor. Evet. Güzeldir. Sebebini bilen var mı? Soldan Biliyorum. gitmenin. Birkaç tane aslında teori var. Bunlardan bir tanesi aslında samuray, Edo zamanından, döneminden kalma. İnsanlar kılıçlarını sol tarafta taşıdıkları için birbirleriyle çarpışıp kan çıkmasın diye sol taraftan yürüyorlar genellikle. Artı bir şey daha ben de ekledim. İngilizler buralara Evet. yol yapıyorlar. Genellikle İngilizler Aynen. üstleniyor. İlk Kendilerine trenleri göre de İngilizler yaptığı için onlar da İngiliz usulü usulü. yapıyorlar. Bende de öyle bir bilgi var. Japonya'da bahşiş vermek adettendir. Adet değildir. Japonlar bahşiş vermezler. Bu da aslında bahşiş vermek onlar için bir hakaret gibi bir şey aslında. Herkesin işini en iyi şekilde yapması lazım. Kültürleri bu. Bize bir ara öyle bir şey oldu. Para verdiler. Tamam Hı hı. bir şey olmaz bahşiş dediler. Arkamızdan koşa koşa geldi verdi. Aynen. Paranızı unuttunuz dedi. Doğrudur. İlkeberk. Japonlar yemek yerken ses çıkarmaz. Çıkarırlar. Yanlış. Ramen yerken çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar evet. Ramen yerken Ramen yerken çıkarıyorlar. çıkarıyorlar. Ya, pirinç yerken falan ses çıkarmıyorlar da. Vallahi yani. hapur hupur biyenler var. Aman Evet, Allah'ım evet, ya. evet. Böyle bir ses çıkarıyor ki dersiniz ki bunlar ne yapıyor? Evet. Hemen size dönüyorum. Japonya'da insanlar sabahları mahalle temizliği yaparlar. Doğru. Esnafların sabahleyin kendi dükkanlarının önüne topladığını görmüştüm. Gördünüz güzel. Şirketlerde de var bilmiyorum sen de gördün mü? Sabah işe başlamadan önce böyle takım elbiseli abiler çıkarlar Evet. tık 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 tık. Burada da görmüştük önceki videolarda. Gönüllü olarak çalışanlar. Takım Evet. elbiseli sabah erken çıkıyor temizliyor. Aynı zamanda bunlarda yılbaşında All-Souji dedikleri büyük bir temizlik oluyor. Orada da mesela tüm şirketteki herkes bu temizliğe katılıyor. Benim önceki çalıştığım yer tamamen Japon bir şirketti. Yani köklü bir Japon şirketiydi. Orada da her sene sonunda All-Souji yapıyorlardı. Hatta bana soruyorlardı sizde yapmıyorlar mı böyle bir şey Allah Allah falan diye. Yani Allah Allah demiyorlardı da tabii. Teşekkürler. Japonlar banyo küvetine kirli girer. Şaşırtmacalı biraz. Yanlış. Doğru değil. Yanlış. Yanlış. Önce yıkanırlar. Önce yıkanırlar, Yıkanırlar, ondan sonra sonra girerler. Evet, Bellerindeki hastalıkların bir kısmı da bir süre sonra bu nedenle çıkıyor. Herkes Evet. böyle eğik banyoyu yapıyor günde birkaç sefer. O da Evet. nedenlerinden bir tanesi. Hemen döneyim. Ama turist olarak size kolay soru geldi biraz. Japonya'da trenler sık sık gecikir. Yanlış. Genelde planlı olarak geliyorlar. Geciken bir tren gördünüz mü? Evet, daha önce geciken tren gördüm. Genelde akşam mesailerinde, mesai çıkışı yoğun çıkışlar olduğu için gecikmeler oluyor Tokyo'da. Evet. Akşamları, sabahları böyle 7-9, akşamları 5-7 genellikle görebilirsiniz. Bazen intihar eden de oluyor. Ben de denk gelmiştim. Her zaman değil de böyle sabahları, akşamları bazı yerde de güvenlik yok mesela. Tık diye takılıyor, düşüyor. O yüzden de geciken trenler oluyor. Bir de çok kalabalık. Dünyanın en kalabalık metropolü. İnanılmaz bir yer. Ya bir de yaza doğru özellikle yani intiharlar falan da aslında artıyor denilebilir. Özellikle ben mesela geçen sene çok öyle geciktiğini görmüştüm. Her gün böyle Jintai Jikken diyorlar ona. Hani human accident diye İngilizcesini yazıyorlar. Var. Artı bir şey. Bir de evler küçük. Yerler Evet, küçük. evet. İnsanlar böyle yaz aylarında dışarı çıkıyorlar, içiyorlar. Kafalar bir güzel oluyor. Bir de genetik olarak bunların şeylerinde, vücutlarında şöyle bir şey var. Ufak bir şiştiklerinde penguen gibiler. Aynen. Herkes böyle yamuluyor. Herkes yamuluyor. Japonya'da sigara içmek her yerde serbesttir.
Doğru mu yanlış mı? Bu yanlış. Her yerde serbest değil. Sigara içebileceğiniz özel alanlar oluyor. Genellikle büyük tren istasyonlarının çıkışlarında oluyor bunlar. Yani her yerde içemiyorsunuz. O şekilde 2000 yen genelde cezası var. Cezası 2000 yen. Ben geçenlerde bir Türkiye dediklerine göre $200 yazdıklarını duydum. $200 yazdıklarını duydum. O bence biraz ütmüşler onu. Yeşil üniformalı yaşlı Japon amcaları görürseniz tık diye hemen atın kaçın. Ya ben genelde Japonca konuşmama rağmen yabancı ayağına yatıyorum, bilmiyorum diye. Evet. O ipucunu çok vermeyelim. Onu bazen ben de yapıyorum. Anlamıyorlar ya. Böyle Evet. strese giriyorlar, hemen tık 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 hemen gidiyorlar. Japonya'da dilenci görmek çok nadirdir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Yani çok nadir görüyorum ya. Ama Kabukicho'da birkaç defa görmüşlüğüm var. Ama genelde böyle Taylandlı ya da Tayvanlı kadınlar oluyor öyle. Geldi mesela, ben geçen ramen yemeye gidecektim. Gelip benden şey istedi, kombineden sıcak olduğu için içecek almamı istedi. Devlet, belediye evsiz olanlara bir bölge ayırmış. Kanalın altlarında bu bölgelerden de videomuz var. Devlet diyor ki sen bu bölgeden çıkma. Biz sana burada belli miktar yardım da yapacağız. İşte restoran ucuz, otomat ucuz. Videoma bakabilirsiniz kanalın altlarında. Buralardan çıkmayın diyor ama kaçıp gelenler var ama diğer ülkelere göre tabii az. Evet. Yani Japonya'da bir kırsala gittiğinizde dilenci göremezsiniz. Göremez. Yani mesela Tokyo, Osaka, işte büyük şehirlerin dışında Nagoya diyeyim. Yani Kyoto'ya gittiğinizde Kyoto'da dilenci aramanız lazım. Yani. Aramanız lazım, bulmanız lazım. Mesela Sapporo mesela, buranın kuzeyi. Ama tabii Amerika ile Avrupa ile oralarla kıyaslamamak lazım. Yok. Oralar biraz uç örnek gibi. O yüzden Japonya güzeldir, temizdir geneli. Evet. Vitesi arttırıyorum. Japon tuvaletlerinde ses kapatıcı müzik çalar. Doğru. Bazı kişiler rahatsız olmasın diye çıkan sesler, etrafa çıkan sesler rahatsız etmesin diye kendisini arkaya kuş sesleri, böyle nehir sesi veriyorlar. Tabii bazı elektrikli tuvaletlerde var bu sadece. Japonya'da tuvaletler inanılmaz bir seviyede. Panasonic, Inax, Toto, aman Allah'ım. Zor soracağım. Aynen, bana zor soru Japonya'da sor. herkes sushi sever. Yani Doğru mu yanlış mı? aslında sever demeyelim de yiyebilir. Sushi genelde öyle insanların her gün yediği bir şey değil. Biz mesela nasıl döner her gün yediğimiz bir şey değilse ya da cağ kebabı Biz her gün her gün yediğimiz bir kebap şey yiyor muyuz değilse. gibi bir şey Aynen. aslında. Onlar da aslında sushi böyle genelde özel günlerde yedikleri ve devamlı yedikleri bir şey değil. Banttan giden Sushiro, Kura Aynen. gibi dükkanlar var. Oralar biraz daha onlar uygun evet. fiyatlı olduğu için insanlar tercih ediyor öğrencilerle Tabii ki. birlikte ama herkes seviyor diye bir şey yok. Yani bizdeki gibi böyle hani çok iyi bir sushi'yi falan, ne bileyim böyle bir bento box'ın içerisindeki sushi'yi sadece özel günlerde, böyle özel bir misafir geldiğinde falan yiyorlar. Onun dışarısında dediğim gibi o banttan geçen sushi'leri yiyebiliyorlar. Yani. Yanlış olarak işaretledik bu soruyu. Japonya'da insanlar evde genelde yer yatağında yatar. Doğru. Ben de yer yatağında yatıyorum. Bir de bir örneği bulduk. Evet. Futon diyorlar. Yer Evet, yatağında futon. yatıyorlar. Alan küçük olduğu için, yer küçük olduğu için Evet. böyle bir durum var. Biraz Ben de Anadolu futonda yatıyordum. usulü bilmeyenler için biraz ilginç bir bilgidir. Evet. Japonya'da insanlar meyve hediye eder. Doğru mu, yanlış mı? Bilmediğim yerden geldi soru ama yanlış demek istiyorum. Evet, bugünkü ilk yanlış cevabımız geldi. Doğru. Bu doğruydu. Genellikle meyve hediyesi bir hayli fazladır. Çünkü özenle bakılıyor burada. Kavunu, elması, armutu hepsi böyle özel bir şekilde sera gibi yerlerden çıkıyor elmalar. Yani bir kavuna $100 veren de var, $30-40 veren de var. Her keseye göre var ama genelde hediye olarak birbirlerine verirler. Doğru, fiyatı o kadar değerli ki hediye edilebilir, doğru. Tabii. Biz geçen $50 mı ne kavun aldık, misafirliğe gittik. Üzüm Kyoho grape dedikleri Kyoho üzümü var. Shine maskatlar falan Aynen, var. Shine onu da çok Muscat veriyor. ve Kyoho bu. Onlar çok. Omiyage kültürü birbirine, bizdeki hani tabak boş gitmez kültürü burada Evet. inanılmaz bir seviyede. Kesinlikle. Herkes saygıdan dolayı birbirine sürekli hediye alır verir. Bunun en büyük örneği eşimdir. Canımın içidir. Ona buradan selam gönderim. Her gittiğimiz yerde işte hastanede bunu 20 kişi yiyecek diyor. Bunu yakın arkadaşlarıma alacağım. Şu A'ya, şu B'ye, şu C'ye diyor. $20-30 her gittiğimiz yerde oluyor. Hani şehirde diyorum ben. Japonya'da bir şehre gidiyorsun, tık alıyorsun. Ülkelere gittiğimizde aman Allah'ım. Sormayın yani. Bayağı masraflı olabiliyor. Biraz çünkü bir yerden sonra zorunlu gibi hissediyorsun. Abi ne kadar yüksek sesle söylüyorlar ya hafta sonu diye. Japonya'da insanlar çocuklarına küçük yaşta para verir. Doğru mu, yanlış mı?
Bu biraz zor oldu bir saniye. Bu doğru ama şu şekilde doğru. Hani böyle çocukları erken yaştan tek başına gönderdikleri şey almaya markete gönderebiliyorlar. Çocuklar çok ne bileyim böyle 4-5 yaşlarından başlayıp tek başına bu özgürlüğü kazanıyorlar aslında. Para veriyorlar ailelere işte 10 yeni, 20 Evet. yeni, 30 yeni bozuk paralarla ufak ufak alınan atıştırmalıklar Evet. var. Onu diyordun değil mi? Hı hı. Öyle dükkanlara yönlendiriyorlar. Evet. Dediğin gibi özgürlüklerini ufak yaşta Kazansınlar. kazansınlar diye. Zaten anaokulunda olan öğrenciler dışarıda böyle tık 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 gezdirirler beraber parka götürürler. Küçük yaşta Japonya'ya alışsınlar diye. İçenler o rakıyla kombineye giriyoruz ha. Rakıyla kombineye de girmedim demezsiniz. Abi herkes benim misafirim. İstediğinizi alın ama kişi başı bir tane. Şu 0 kalori limonata. Ha, o biraz şey benim boğazımı kütür Ha. kütür ediyor ya. Evet. Ama doğru. Onu da içen var. Pardon abi. Dövmeli sakura. Su mu içiyorsun? Ben su alacağım ya. Açabilirsin. İlo hastan alabilirsin yukarıda. Bana bir ilo. Sapporo vereyim sana. Sapporo bizim oraların. Favorin hangisiyse onu ver. Sapporo. Gel içeceğe gel. Benim bir su vardı orada. Ben doğal besleniyorum. Alın arkadaşlar. Böyle yerlerde Japon çok çalışmaz bu kalabalıktan dolayı. Kampanya yapalım, gelin. Kampanya şerefinize. Kampai. Şerefinize. Güzel de içerim de şimdi çalıştığım için kafa bu sıcakta benim hemen gider. Yani herkesi öpe öpe eve giderim burada. Evet, doğru yanlışlarda zor seviyeye geçtik. Evet. Japonya'da evlendikten sonra kadınlar erkeklerin soyadlarını alır. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Kadınlar erkeklerin soyadlarını alıyor. Kadınlar erkeklerin soyadını alır. Doğru diyorsun. Doğru. Kadınlar erkeklerin Evet, soyadlarını alıyor. kadınlar alır. Evet evet. Fakat şöyle bir şey de vardı. Modern cinsi abime bir mikrofonu verin. Bilgisi olabilir. Soyadını isteğe bağlı almama gibi bir şey var mıydı? Öyle bir şey yok sanırım. Galiba bilim bir arkadaşım vardı burada, evlendi. Mesela soyadını değiştirmemişti karısı. Ondan bahsetmişti. Öyle bir şey çok net bilmemekle beraber bizim Evet, de aklımda evet. öyle bir şey kalmış. Evet. Japonya'da sevgililer gününde sadece kadınlar erkeklere çikolata verir. Doğru. Erkeklerin de kadınlara çikolata verdiği White Day denilen beyaz günleri var. Hakimsin konuya. Animeler sağ olsun. Animeler. Animeler. Hakimsin. Böyle bir çılgınlık var Japonya'da. Hepsinde bir bunkasai. Hepsinde bir Valentine. Japonya'da çubuklar dik şekilde pirince batırılmaz. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Sevgili. O çubuklar dik şekilde batırıldığı tek yer osochi dedikleri funeral, yani insanların cenazelerindendir. Cenazelerde sadece çubuklar batırılır pirince dik şekilde. Pirince değen tarafı yüzünüze bakacak şekilde masaya konulur. Böyle kurallar var. Bir de kemikler birbirlerine böyle çubukla verildiği için insanlar da yemekleri Evet, böyle evet. çubuklarla birbirine Vermezler. vermezler. Böyle de bir bilgi var. Ölümü çağrıştırdığı için, Aynen. ölümle ilişkilendirildiği için çubukların öyle bir de durumu var Japonya'da. Japonlar buna Var. dikkat ediyor. Evet, Çok dikkat dikkat ediyorlar. ediyorlar. Son sorulara geldik. Japonya'da musluk suyu içilir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Musluk suyu, Ya ben şimdi evde musluk suyu içiyorum, o yüzden bilemiyorum. musluk suyu içiliyor genelde. İçiliyor. Genellikle içiliyor. İçiliyor evet. Ben içildiğini düşünüyorum. İçiliyor. Evet, içiliyor. İçiliyor. Doğru. Japonya'da hayır demek doğrudan söylenmez. Doğru mu? Yanlış mı? Soruyu tekrar alabilir miyim? Japonya'da hayır demek doğrudan söylenmez genellikle. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru diye tahmin ediyorum. Genellikle nazikçe Evet. seni geçiştirmeye çalıştırırlar. Ama olmaz, şöyle bir işim var, zamanım yok tarzında. Direkt hayır demezler. Saygı had safhada olduğu için tabii bu Kabukicho'dayız. Şu anda yüzümüze karşı bayağı bağıra bağıra hayır derler ama genel olarak böyle bir durum var. Japonya'da kadınlar sumo güreşini yapabilir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Sumo güreş alanı aslında bunlar için kutsal bir alan. Sadece erkekler çıkabilir o alana. Zaten bu sumo güreşinin başlangıcında da kutsamak için tuz atarlar sumo güreşinin alanına. Evet. Bu yüzden kadınlar çıkamazlar. Birebir açıkladın. Teşekkür ediyorum bilgi için. Japonya'da hala bazı köylerde ninja eğitimi verilir. Doğru. Öyle bir şey duymuştum. Emin misin? Evet eminim. Öyle bir şey Bugünkü duymuştum. ikinci yanlış cevabımız Ah be.
Ama öyle bir şey duymuştum ya. Tema parklarda genelde Ha, oluyor. evet, evet. Hani ninja soyundan gelen arkadaşımız var mı? Var. Hızlı, biz çatılarda hızlı koşarız diyen var ama genel olarak böyle o eğitimi veren kişi maalesef kalmadı artık. Tema parklar üzerinden dönüyor. Ben o zaman o tema parklarla karıştırdım ya. Tema parklarda da. Ah be. Japonya'da ayakta yemek yemek kabalık sayılır. Doğru mu? Yanlış diye mı? düşünüyorum. Yürüyerek yemek yemek kabalık. Ya biraz soru alengirli, dolaylı oradan. Genel olarak aslında doğru. Yürüyerek yemek çok böyle yapmıyorlar. Genellikle birbirlerini rahatsız etmemek için. Buna doğru diyebiliriz genel olarak. O da var. Ayaküstü fast food gibi istasyonlarda var. Evet. Japonya'da çamaşır kurutma makinesi neredeyse hiçbir evde yoktur. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Yani çamaşır kurutmayı genelde insanlar balkonlarında yaparlar. Kurutma makinesi kullanmazlar çünkü evlerin metrekareleri çok düşük. O yüzden zaten kurutma makinesini koyacak bir yer yok. Evet. O yüzden yok. Buna bir de bulaşık makinesini ekleyebiliriz. Evet. Bir de böyle bir durum var. Asıl benim sorunum kurutma makinesi de değil, bulaşık makinesi de değil, fırın. Fırın mı? Evet. Fırın hiçbir evde yok. Evet. Çok büyük. Çünkü adamların kültürlerinde bir şeyi kabartma, bir şeyi ne bileyim böyle börek yapma gibi bir şey yok. Hani ekmek yapma yok. hamurlu bir şey yok, evet. Pirinç olduğu için her yerde normalde alamıyorsunuz bir de yani. Normal fırın, mikrodalga fırınla karışık olarak küçük. Eşim mikrodalga, Toshiba'nın 100.000 yenlik mikrodalga fırınını yaptı. Kitapçığı var. Tuşunu giriyorsun, o sana istediğini yapıyor. Sen tabii malzemeyi koyuyorsun, o tuşuna basıyorsun. Atıyorum 67. numarada dolma biber var. O ona hazırlıyor işte. Derecesi kaçsa. 100.000 yen tabii. Ama biraz tabii ömürlük oluyor. Toshiba'nın mikrodalgaları güzel. Mikrodalgayı 25 bin alırsın Toshiba'nın sadece mikrodalga olunca. Ama fırınla birlikte olunca. Japon annemiz, mamamız var. Halay çekmeye başladı. Bir önceki videomuzda rakı vermiş miydik? Bence bu rakının etkisi. Rakının etkisi, evet. Evet, Japonya'dan, Tokyo'dan doğru mu yanlış da challenge'ımızda sonlara doğru geliyoruz zor sorularımızda turistler için. Japonya'da bazı asansör düğmelerinde sadece kadınlar için özel kat seçeneği bulunur. Doğru mu, yanlış mı? Doğru demek istiyorum. Ama ben hiç denk gelmedim. Denk gelmedi. Otellerde yaşadığım için şu ana kadar hiç denk gelmedi. Bazı otellerde kadınlara özel asansör var. Ayrıca sabah erken saatlerde işe giderken, akşam böyle işten çıkarken kadınların binebileceği özel vagonlar var. Tacizleri engellemek için. Woman Only vagonu gördüm, evet. Japonya'da böyle bir düzen var kadınlar için. Allah. Anam Adı coştu severiz. bunlar ya. Evet. Adı severi. Anam coştu bunları. Anam coştu bunlar. Biraz zor bir soru. Japonya'da bazı insanların doğum günleri kayıt dışı bırakılmıştır. Doğru mu, yanlış mı? Kayıt dışı bırakılmıştı. Valla bunu ben Biraz de zor. bilemedim. Biraz zor. Ama neden kayıt dışı bırakılır? Yani eğer yabancı falansa, Zayn içi vesaire falansa belki diyeceğim ama Yardım edeyim. İkinci Dünya Savaşı döneminde bazı kırsal alanlarda doğum tarihi kaydı yapılmamış. Biraz zor. Japonya'da balinaların avlanması halen yasaldır. Doğru mu, yanlış mı? Balina avlamak yasal mı Japonya'da? Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Doğru. Yanlış. Hangisi? Yanlış. Evet, bugünkü 3. yanlışımız İlkeberk'ten. Hala balinaların avlanması yasal. Ayrıca yunuslar da avlanabiliyor. Yunus eti, balina eti yiyen Japonlar var Shizuoka taraflarından. Benim Doğru. balık pazarı yok evet. ama balık pazarı videoma bakın, orada detaylı açıklıyoruz. Biraz zor bir turist sorusu. Japonya'da sadece küçük çocukları ağlatmak üzerine festival vardır. Bunun doğru olduğunu biliyorum. Doğru. İsmini unuttum şu anda ama küçük çocukların ergenliğe geçtiği Nakisumo. sandı. Evet. Nakisumo. Küçük Evet, çocukları bir tören var. genelde sumo güreşçileri alıyor. Uzun bir gelecek, sağlıklı, huzurlu bir gelecek için ağlatmaya çalışıyorlar. Japonya'da bazı okullarda öğrenciler haftada bir gün tuvalet temizler. Doğru mu, yanlış mı? yani, tuvalet temizler mi onu tam bilemiyorum ama genelde haftada bir gün temizlerler. En azından kendi sınıflarını temizlerler. Tuvaleti temizliyorlar mı onu tam bilemiyorum. Eğitimin bir parçası aslında temizlik küçük yaşlardan itibaren. Evet. Japonya'dan doğru mu yanlış mı challenge'ımızda bu videonun sonuna geldik.
Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.